Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok güzel ve çok cici bir kazakla geldim. Özellikle kız bebeklerimize yapabileceğiniz bir model ama erkek bebekler için de bu rengi değiştirerek erkek bebeklerinize de yapabilirsiniz. Çok tatlı teyzeleri bu. Çok şirin oldu. Bakın şöyle göstereyim size. Çok da pratik bir yapımı oldu. Şu şekilde bu kolları, etekleri altta geniş, üste doğru daraltılarak yaptım. Şurada bir devrik yaka yaptım size ve modeli birlikte örelim şimdi. Modelimi örmek için şöyle 3,5 milim bir tığ kullandım. Gözüküyor mu şuradan? Gözüküyor herhalde. 3,5 milim tığ. Şu şekilde de ip kullandım. Polosu Sandy Baby diye bir ip. Çok yumuşak ve rahat bir ip bu. Hani fiyatı da uygun almak isterseniz 300 metrelik bir ip bu. Bakın 100 gramı 300 metre. Bir tane bundan, iki tane de beyaz kullandım. Yani beyazım şöyle söyleyeyim, çok kullanmadım. Kolunda takviyeye başladım ve bu şekilde ördüm. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Bu kazağımız şuradan önden başlayacağız, alt kısımdan, etekten bu şekilde yukarıya doğru devam edeceğiz bu tatlı şeyi örmeye. O zaman ne yapalım? Bunu şuraya kenara alalım. Şurada kenarda dursun ve zincirimizi çekerek başlayalım. Şöyle önce ipimizle tığımızı buluşturalım. Burada çekeceğimiz zinciri kesinlikle sıkı çekmeyeceğiz. Yani böyle alt kısmında şurada bir germe oluşturmayacağız. O yüzden biraz bol çekin, esneyen bir zincir çekin. Bakın şöyle. Bak. 118 tane zincir çekelim. Bu şekilde 118 tane zincir çekerek başlayacağız. Ben size örneğin yapılışını göstereceğim şimdi. Şöyle bakın. Rahat çekin. Zincirimiz hiç germesin. Bakın böyle rahat bir zincir çektim. Şimdi 118 zincirimizi çektiğimizde buradan ilk sıramızı sık iğneler yaparak devam ettireceğiz. Bakın. Her zincire bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Böyle bu şekilde bütün zincirime sık iğneler yapacağım. Örneğimizin birinci sırası. Evet. Şimdi zincirin sonuna kadar devam edelim. Zincirimizin sonuna kadar geldiğimizde bakın son zincirdeyim. Buna batırıp şu sıramızı düzeltip şöyle düzeltip buradan bakın bitişteki şu teke battım. Başlangıçtaki tekin içine batırdım. Şöyle bunu buradan aldım. Ve bakın burayı birleştirdim. Ve içinden geçirerek bir sık iğne yaptım. Hemen birinci sık iğneye birleştirdim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekip yukarıya çıktım. Bu zincir bizim bu çıkış noktamız. Bir atlayıp ikinciye bir trabzan yaptım. Bir zincir, 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 bir atlayıp ikinciye bir trabzan yaptım. Küçük kafesler oluşturarak ilerleyeceğiz. Bir atlayıp ikinciye. Bir atlayıp ikinciye. Sıramın sonuna kadar, birleştirme noktama kadar bu işlemi yapacağım.
Sona geldiğimizde bir zincir çektim. 1, 2, 3. zincire batırdım. Bakın şurada bir boşluk oluşturdum. Burada beyaz ipimi alıp onunla birlikte alacağım. İkisini birlikte. Bakın şöyle tuttum. İpi aldım. İçinden geçirdim. Ve beyaz ipimi elime alarak buraya bir zincir attım. Toparladım güzelce. 1, 2 zincir daha çektim. Bakın şimdi. Burada başlıyoruz örneğimizi yapmaya. Şimdi burada altta bir tane sık iğne bırakmıştık bakın. Bu sık iğneye inip önden, üstünden geçirmedim bakın, önden taktım. İpimi aldım. 3 kere de çekerek bir trabzan yaptım. 1, 2, 3. İpimi alıp trabzan olanın, bakın trabzanın tepesine bir tane de trabzan yaptım. Tekrar ipimi aldım. Şimdi yine burada bakın boşluğumuz. Bu sefer de arkadan taktım ipimi. Bakın buradan aldım. 1, 2, 3 kere de çekerek bir trabzan yaptım. Şimdi sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan. Bakın birini önden, birini de arkadan yaptık. Şimdi önden alacağız. Bakın boşluğun içindeki sık iğneye indim. İpimi aldım. 1, 2, 3 kere de çektim. Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan yaptım. İpimi aldım. Şimdi bunu önden aldım. Bunu arkadan alacağım. Ve yine 3 kere de çekerek bir trabzan yaptım. Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan. Şimdi boşlukta bakın bunu arkadan aldık, bunu önden. Boşluktakilere bu şekilde yapacağız. Şimdi trabzanın tepesine trabzan. İpimi aldım. Bunu önden aldım. Bunu arkadan tığımı takarak aldım. Ve örneğimizin kurulumu da başladı. Şimdi önden alacağım. Trabzan tepesine bir trabzan. Böyle yine sıramın sonuna kadar geleceğim. Burada şaşırmayın. Bir önden bir arkadan boşluğundan alarak yapacağız ki örneğimiz kaymasın. Ve bakın şöyle görüntüsü bakın şu şekilde. Sona geldiğimizde bakın şurada zincirimiz var. Bu birinci zincirin bakın şu trabzanın hemen önündekine pembe ipimi de içine alarak birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi başlayacağız yine kafeslerimizi yapmaya. Bakın bu önden ve arkadan aldıklarımız yine arada kalacak. Şurada trabzan tepelerine battıklarımızın yine tepesine batıracağız. Bir zincir, bakın trabzan tepesine batırdım, trabzan yaptım ve bunun tepesine yine trabzan yaptım. Bir zincir, bakın aradaki kaldı, trabzan, trabzan bunun üzerine. Yani bu hizayı hiç bozmayacağız. Hep işlem aynı şekilde olacak. Bir zincir, bakın bir atladım, ikinci trabzan, trabzan ve üstüne yine trabzan. Aradan alttan aldıklarımız burada yine arada kaldılar. Bir zincir, bakın uzunun üzerinden geçtim önündekine. Yani aynı mantıkta yine trabzanlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Güzelliklerim, burası Eskişehir ve burada jet sesi susmuyor. Yani her gün bir şekilde videoma denk geliyor. Kusura bakmayın. Şöyle. Ve yine sırayı kafesler yaparak tamamlayacağız. Ve böyle sona gidelim. Sona geldim. Bir zincirimi çektim. Burada 4 zincir çekmiştik ya.
1, 2, üçüncü zincirin üstüne batırdım. Bakın 2 ipi birlikte alacağım şimdi. Böyle içinden geçirdim. Çünkü beyazı bırakacağız. Pembe ipimizi alarak devam edeceğiz. Şöyle bir zincir çektim. Burayı bir güzel toparladım. Ve buraya bir, iki zincir daha çektim. Şimdi bakın burada şunu önden almıştık ya. Bu sefer önden alınanların üzerinden arkadan alacağız. Buraya bir trabzan. Trabzanın üstüne yine trabzan. Bakın bunlar hep sabitler. Şimdi burada arkadan aldığımız gözüküyor. O zaman burada önden alacağız. Yani arkadan alınanın üzerine önden alınan denk gelecek. Ve bir trabzan. Şimdi bakın önden alınmış gözüküyor. Hemen bunun arkasından alacağız. Böyle. Trabzanlar yine bakın sabit olanlar bunlar. Bunlar hep sabit, hep birbirinin üzerine denk gelen. Şimdi burada önden almam gerekiyor. Niye? Alttakini arkadan almışım. Hemen bunu önden aldım. Ve yine bir trabzanımı yaptım. Bakın çubuk olan burada. O zaman ne yapacağız? Bunun arkasından alıp trabzanımızı yapacağız. Ve yine sabit giden trabzan. Bakın bu burada önden almam gerekiyor. Çünkü bu arkadan alınmış. Bir trabzan yaptım. Bu önden alınmış. O zaman bunun üzerine geleni arkadan alacağız. Ve böyle ilerleyecek örgümüz. Örneğimiz bu. Şimdi bu sıranın üzerine yine kafesler yapacağım. Bu sefer de beyaz ipime geçeceğim. Bakın bu arkadan al beni diyor. Bu önden al diyor. Şöyle bakın nasıl belirgin oldu. Şu şekilde örneklerimiz gözükmeye başladı. Şuraya sona geldiğimizde bakın bu örneği yaptıktan sonraki son trabzanımız bu. Yine zincirin en tepe noktasındakine ipimi batırdım ve aldım. Şu beyaz ipimi bakın beyaz ipimi 1, 2, 3 zincir çekerek içinde bıraktım ve dördüncü zincirimi de yaptım ve yine başlayacağız kafes yapmaya. Bakın sabit gidenlerimiz burada. Tepesine bir trabzan, bir zincir. Bakın bu alttan aldığımız ikinciye bir trabzan, bir zincir. Bakın yerler artık belli. Bu trabzanlar hep sabit geldi. Değişken olanlar sadece bu çukura yaptıklarımız. Burada böyle tamamlayacağız bunu. Gördünüz mü? Şimdi beyazla aynı işi yapacağız ve böyle büyüteceğiz. Örnek çok tatlı duruyor, güzel duruyor. Yakıştı örgüye. Şöyle bakın. Şimdi beyazla aynı işlemi yapacağız. Bunu yaptık. Aynı buradaki beyaz gibi burayı yapacağız. Ve ne kadar yapacağız? Bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde yaptım ben. 1, 2, 3 renkli sıram oldu. 1, 2 de beyaz sıram oldu içinde. Zaten üçüncüyü de yaptığımızda üst tarafa geçmiş olacağız. İsterseniz bunu biraz daha uzun yapabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Kendi eklemelerinizi yaparak istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Şimdi örelim ve burayı gelelim. Evet arkadaşlar bakın böyle ördüm. Renkli yerim 1, 2, 3 tane oldu şu başlangıçla. Aradaki beyaz yerde 2 tane oldu. Bunu isterseniz bir sıra daha ekleyebilirsiniz ama azaltmalar gireceğimiz için boyu çok uzayabilir. Şimdi örgümüzde 2 tane yer belirleyeceğiz. Bakın şimdi şöyle örgüyü ortalayalım. Güzelce düzeltelim. Bakın şu çıkış noktamız burada. Çıkış noktamızdan sonra tam buraya da ortaya bir tane işaret atacağım. Orası zaten kendini belli ediyor. Bunlar kırılıyor. Bunlar hiç iyi değilmiş. Şöyle. Şimdi şuraya bir tane orta noktası yapalım. Bakın bura ve
Buralarda azaltma yapacağız. 2 sırada bir azaltmalar yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi bu işaretimin önünde burada eksiltme yapacağım. Bitişte de sonda eksiltme yaparak dengeli bir şekilde götüreceğim. Şimdi trabzanlarımı yaparak işaret attığım yere 2 kalana kadar dümdüz trabzan öreceğim. Böyle bütün ilmeklerime teker teker batarak ilerleyeceğim. Evet, bakın işaret attığım yere 1 2 tane var. Burada birine batırdım, yarım aldım. Tekrar sıradakine batırdım, yarım aldım. Bakın 2 tane yarım. Ve üçünü birlikte çektim. Şimdi işaretimin olduğu bir tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi tekrar birleştirme noktasına 2 tane kalana kadar devam edeceğim ve bu sefer de orada 2 tane yarım alacağım. Şimdi oraya kadar ilerleyeceğim. Sona geldiğimde bakın 2 tane de burada var şimdi. Birleştirme noktasının yanındayım. Yine birinciye batırdım, yarım aldım. İkinciye de batırdım, yarım aldım. Ve üçünü birlikte çekerek bir tane de burada eksiltmiş oldum. Hemen ilk trabzanın üzerine birleştirdim. Bir zincir çekip örgümü çevirdim ve sık iğne yaparak şimdi bu sırayı tamamlayacağım. Bu sıramız sık iğnelerden oluşacak. Böyle çok sıkı yapmayın. Sık iğne ama gevşek bir sık iğne olsun. Böyle burada arttırma eksiltme yapmayacağız. Başladığımız noktaya kadar hepsini sık iğne olarak öreceğiz. Sona geldiğimde birleştirdim. 1 2 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Şimdi işaretime kadar yine burada trabzanlar öreceğim. Ve yine aynı şekilde orada da azaltma yapacağız. Aralarda hiçbir şey yok. Dümdüz öreceğiz. Bakın buradaki işaretimi gördünüz. Buradan almadım ben bunu. Bir üste alacağız burada. Zaten bakın eksiltme yaptığımız belli. Şu ikisini öreceğiz. Oraya kadar şimdi öreceğim ve yine göstereceğim size. Ve bakın aynı noktaya geldim. Bu işaretimin olduğu. Şimdi yarım aldım. Tekrar bir yarım daha aldım ve topladım. Bir tane eksiltmiş oldum. Sonda yine aynı şekilde yapacağım. Böyle böyle azaltacağız bunu. 10 sıra trabzan sırası öreceğim burada. Örmeyi düşünüyorum. Şöyle bakın. Bu birinci trabzan sıram, bu ikinci trabzan sıram. Ona göre öreceğim. 8'de de bırakabiliriz. 10'da da. Bir örelim bakalım şimdi. Nereye kadar yapacağız? Şimdi sona gidiyorum. Sondaki 2 tane bakın. Şu zincir çıkışı gördüğünüz gibi. Yarım aldım. Yarım aldım ve topladım. Hemen birinci trabzana bağlayıp bir zincir çekip çevirdim ve sık iğnelerimi yapmaya başladım. Mantık anlaşıldı inşallah. Böyle böyle bir üçgenimsi bir görüntü veriyoruz. Yani bakın şöyle şu şekilde bir üçgen görüntüyle devam edeceğiz. Daraltmış olacağız ve etekleri böyle üçgen bir şekilde açılmış olacak. Örelim bakalım biraz. Boyumuzu uzatalım. Evet güzelliklerim. Şöyle 10 sıra demiştim ama 8 sıra trabzanda
tamamlandı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra trabzan sıram var. En son sık iğne sırasını yaptım ve tamamladım. Şimdi bu boyu gayet iyi. Ama şöyle bir şey, eğer ki elbise şeklinde yapmak isterseniz, şimdi burada eksiltme yapmadan üzerine 4 parmak 5 parmak boy ekleyerek bir elbise yapabilirsiniz. Çok şık ve güzel olur. Bizimki biraz böyle tunik şeklinde gibi bir şey oldu. Elbise boyuna getirebilirsiniz. Burayı düz bir şekilde çıkartarak. Şimdi burada arkayı örerek başlayacağım. Şöyle bakın şimdi. Tam ortalayacağız. Burayı, arkayı da dümdüz bir parça şeklinde öreceğiz. Artık eksiltme yapmayacağız. Dümdüz ilerleyeceğiz. Böyle sadece düz bir parça öreceğiz. Tam yarıya kadar örüp geri döneceğiz. Tam yarısında döneceğiz. Şimdi yarıya kadar gideyim ben. Evet. Tam yarıya geldim. Bir zincir çektim ve çevirdim. Şimdi sık iğne sıramı yapacağım. Yani aynı mantıkta yine örgümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Şimdi sık iğne sırası, sonra trabzan derken boy uzayacak. Evet arkadaşlar, bakın arkayı ördüm. Ne kadar ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan sırası ve son sık iğne sırasını da yapalım. Tekrardan öne geldiğimizde bakın önü de yine dümdüz ördüm. Tam ortadan bir parça, öbür yarısını da bir parça olarak ördüm. Bakın böyle. Artırma yok, eksiltme yok. Dümdüz ördük burayı da. Şöyle göstereyim bakın. Parçalarımız bu şekilde. Önleri de böyle yapacaksınız. Dümdüz çıkacağız. Örgümüzün ters yüzünü çevirip şimdi omuzlarını birleştireceğiz ve yakayı bırakacağız. Şu ipimi de alayım içinden ben bunun. Şöyle. Evet bakın. Şuradan alacağız. Dümdüz parçalar bunlar. Hani göstermedim diye kafanıza takılmasın. Geriye kalan parçayı ikiye bölüp 2 tane kanat ördüm. Dümdüz ördüm. Şimdi birleştirirken bakın önce kenardan başlayacağız. Şöyle 12 tane trabzanı bu şekilde birleştireceğiz. Birebir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu baştaki zincirimle 12 olacak herhalde. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve bu da 12. Şöyle 12 tane yaptım ve ipimi burada keseceğim. Tekrar öteki omuza alacağım. Buradan. Yine ipimi buraya bağlayacağım. Birinci trabzanımdan. Burada zincire denk geliyor. Zincirden aldım. Buraya bir bağladım bunu. Şöyle. Şimdi 12 tane de buradan birleştireceğim. Bu birleri yaptım. İlmeğimi çıkarttım. Ve ikilerden başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yeniden bir zincir attım ve bunu da sağlamladım. Şöyle. Şimdi omuzları da yaptık. Geri çevirelim örgümüzü. Şöyle bakın, yakamız bu şekilde. Şimdi buradan yakayı öreceğiz.
Şurada artırmalar yapacağım. Buralara dikkat edin. Sık iğne sırasından başlayacağım. Şuradan başlayacağım yani. İpimi buraya yine bağlayacağım. Buradan şurayı da içine alacağım. Şöyle bakın, bir kere bağladım. Tuttum. İç kısımdan sık iğne yaparak devam edeceğiz. Trabzan da olur aslında, burada da şu geçişi daha düzgün yapabilmek için sık iğneler yapacağız burada. Ve bak, tam şu bitiş noktası var ya, orada artırmalar yapacağız. Bakın şu birleştirdiğimiz yer, bakın şurası. Şimdi bir tane yaptım. Şuraya 2 tane sık iğne. 1 2. Tekrar şu uçtakine 2 tane. Bakın buraya. Şu ipimi de alayım. İçeride kaybedeyim. 1 ve 2. Şimdi arkayı öbür ek yerine kadar öreceğim. Şöyle ipimizi alalım. Öbür ek yerine geleceğim ve orada da yine 2 tane artırma yapacağım. Bakın yine aynı ayrıntıdayım. Bu kenarına 1 2, tekrar öbür kenarına 1 2 ve şu ip niye gelmez acaba? Şöyle alalım biraz. Burada bir inatlaşma durumu oldu. Evet. Şimdi sona kadar yine sık iğne yapacağım. Böyle bakın, hepsine teker teker batırdım. Şimdi yine burada bakın, bu ikileri yaptığımız yer var ya, tam ortasındakinin sağındakinde ve solundakinde yine artırmalar yapacağım. Hafif devrilmesini istiyorum oranın. Şimdi oraya kadar yine öreceğim. Şöyle bakalım. Şunu da öreceğiz. Bakın 2 tane artırmıştık ya, bakın sonuncuya geldim. Bunun içine 1 2 tane trabzan yaptım. Tekrar önündekine 2 tane, 1 2 tane trabzan yaptım. Bakın şöyle. Başka da artırmayacağım. Bu yetecek bize. Şimdi öbür kenarda da aynı işlemi yapacağız. Oraya kadar trabzanımla geleceğim. Evet, burada da bakın aynı yerdeyim. Şimdi 2 tane artırmıştık ya, bakın sondakine 1 2. Şimdi bu taraftaki 2 battığımın önündekine 1 ve 2 ve sıramı tamamlayacağım. Artık artırma yapmayacağız. Sadece yakamız devrik bir yaka olana kadar yine aynı düzende dümdüz örgümüzü öreceğiz. Çok pratik bir bluz oluyor bu. Güzel ilerliyor. Hani sıkıcı değil. Rahat bir şekilde gidiyor. Sona geldim. Bakın. Şuna da atmamız gerekiyor. Şöyle. Bir zincir geri çevirdim.
Şimdi bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan olarak yakamızı devirene kadar öreceğiz. Evet arkadaşlar, yakayı da ördüm. Bakın böyle 1, 2, 3, 4 trabzan sırası, bir de sık iğne sırasını gittim. Ve bu boyda yeterli. Bakın şöyle ikiye katladığımızda devrik bir yaka oluyor. Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Yakamızın kenar oyasını yapacağız birlikte. Şuradan ortadan, tam ortadan tığıma ipimi taktım. Burada düğüm atmayacağım. Bakın şu ipi biraz uzun tutun. Burada bir düğüm olmasını istemiyoruz. Şimdi buraya sık iğne yapacağız. Şu trabzanların içine 2 tane, sık iğne sırasının olduğu yere 1 tane. Trabzan olan yerden 2, sık iğne sırasının olduğu yerden 1. Bakın şimdi nereye kadar? Burada 1, 2, 3, 4 sıra trabzan yapmıştık ya. 5.'nin altına, şu sık iğnesine kadar bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şu sık iğne sırasına kadar geleceğiz. Bir tane daha. Bakın sık iğne sırasındayım. Böyle. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5. Burada hiç zincir çekmeden, bakın şu trabzanın içi var ya. Üste sık iğne sırası var. Bu trabzanı bırakacağız. Şuradaki boşluğun içine trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sık iğne sırasına birleştireceğiz. Bakın buradaki sık iğne sırasına birleştireceğiz. Tekrar bir üstteki sık iğne sırasından ilk trabzanımı biraz uzatarak aldım ve yine buraya 2, 3, elinizden burası büzdüyse 7 de yapabilirsiniz. Yani şu kenar oyasını 7 tane de yapabilirsiniz. Baştaki ve sondaki trabzanı hafif uzatarak yapalım. 2, 4, 6. Şöyle bakın. Tekrar hiç zincir çekmeden bakın köşeye geldim. Şu köşedeyim. Şimdi yine ilk trabzanımı hafif uzatarak yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın 10 tane trabzan yaptım buraya. 11. trabzanımı hafif uzatarak yaptım. Şöyle. Şimdi buradan bakın 1, 2, 3, 4.'ye bağladım. Ve buradan şimdi yakamızı öbür uca kadar devam ettireceğiz. 1, 2, 3, 4.'ye batırdım. İlk trabzanımı uzatarak yaptım. Ve başladım. Şey yapalım ya, hatta burada uzatmayalım. 1, 2, 3.'ye başlayalım yapmaya. 3.'den başlayın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3.'ye bağladım. Tekrar 3.'ye bir trabzan yapacağım. Baştaki ve sondaki trabzanlarımızı hafif uzatalım. 2. Şimdi uca kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle bakın. Sona geldiğimde bakın böyle. Şimdi şu son sık iğnenin içine yine
11 tane trabzan yapacağım dönüş için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Ve sıradaki sık iğne sırasına bağladım. Şimdi burada 2 tane daha yapacağız. Öbüründe yaptığımız gibi. Sık iğne sırasına batırdım. Birinci trabzanımı yine biraz uzattım ve 6 tane. 2, 7 de yapabilirsiniz. Elinizin sıklığına göre ayarlayın burayı. Ne büzülsün ne de torbalansın. 2, 4, 5. 6.'yı da biraz uzattım ve sık iğne sırasına birleştirdim. Şimdi buraya bir tane daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sık iğne sırasına birleştirdim ve şimdi bakın 1, 2'yi de tamamladık. Aşağıya doğru sık iğne ile ineceğiz. Trabzan içine 2, sık iğne sırasına 1. Trabzan içine 2, sık iğne sırasına 1. Öbüründe yaptığımız gibi. Bu ayar tam, sakın fazla batırmayın. Şuraya alta geldim. Bakın tam şurada ortadayım. Şu ortadakiyle önündekinden alıp içinden geçirdim. Ve ipimi bakın orada hiç bağlamadan keseceğim. Şöyle bunu buradan çektim. Şuradan ilmek gibi içeriye toparlayarak geçirdim ve burada bunu ipimizi güzelce saklayacağız. Şöyle dursun, ben saklarım. Sizi bekletmeyeceğim. Bir bakalım nasıl bir yakamız oldu. Hemen şöyle kenar oyasını yapınca da daha da bir güzelleşti. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu ikisi tam birbirinin ucuna denk geliyor burada. Ve böyle bu şekilde bir yakamız oluşuyor. Çok tatlı oldu teyzişleri bu. Gayet güzel bir kazak oluşturduk. Şimdi koluna geçeceğiz. Ve bu tığlamanın aynısını eteğe, kollara da yapabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi burada zaten bakın şuradan hemen bağladım. Ve ipimi aldım. Hemen buradan bir ilmek oluşturdum. Yine trabzan sırasına 2, sık iğne sırasına 1. Sık iğneler çıkartacağız burada. 2, 1 olarak devam edeceğiz. Trabzan sırası 2, sık iğne sırası 1. 2 ve 1. Hepsinden aynı düzende ilmeklerimi çıkartacağım. Şu birleştirme yerinden 1 ve yine aşağıya doğru ineceğim. Bir iki olarak devam ediyor. Bu ölçüde tam geliyor. Germiyor da, bol da olmuyor. Zaten mümkün olduğunca çok sıkı örmeyin. Sıkı örerseniz yani taş gibi bir örgü olur ve yani bebeğe giydiremezsiniz. Yani bir çocuk bu kadar kalın bir kıyafeti giymek istemez. Bakın şimdi şuraya da bir tane yaptım ve ilk yaptığım sık iğnem ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çekerek, şimdi burada da aynı mantıkta yaptım. Bakın sadece dönmeden, hani
hiç çevirmedim örgümü. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan sırası ve bir sık iğne sırası yaparak örneğime geçeceğim. Buradan trabzanlarımı yapacağım. Hiç çevirmeyeceğim. Devamlı bir üst sıraya çıkacağız. Altlarda yaptığımız gibi. Şimdi burayı da örelim. Evet arkadaşlar, bakın kolumuz 5 sıra trabzan sıramı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sırada sık iğne sırası. Şimdi örnek kurulumunu yapacağız. Bu sefer de aşağıya doğru vuracağız ve aynı şekilde. Örneğimizi biliyoruz zaten. 4 zincir çektim. Bir atladım. İkinciye bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir atladım. İkinciye bir trabzan. Ve örneğimizin zeminini bu şekilde hazırlayıp örneklerimizi de yapalım. Böyle. Burada bakın şu şekilde yaptım. Renkli olan yerden 2, bir tane de üçüncüyü yaptığımda bitirdim ve en son sık iğnesini yaptım. Sonra kenar tığlaması isteğe bağlı yapılabilir. Şimdi bunu örneğimi de tamamlayayım. Yakanın ön kısmına bağcığımızı yaparak örgümüzü tamamlayacağız. Evet, kollarımı da bitirdim. Bakın iki kolumuz da böyle oldu. Şimdi güzelliğine güzellik katarak devam edelim. 2 karış boyunda bir zincir çektim. Bakın şöyle. Şimdi bu zincirimin arasından kaydırmalar yaparak devam edeceğim. Bakın sıradaki zincire sık iğne yapar gibi batırdım. İçinden aldım. Sıradaki zincire içinden aldım. Her zincirin içinden bu şekilde alarak bir bağcık oluşturacağız. Böyle hepsine tek tek batalım. Şu şekilde bakın, arkadan görünüşü bu. Önden de böyle. Sonuna geldiğimde zincirimin şu başladığım zinciri elimle sıkılaştırıp şöyle iç kısmına doğru aldım. Ve bakın burada da bununla birlikte bir zincir çektim ve bir tane daha çekip ipimi kestim. Elimizle bunu iyice sağlamlayalım burada. Şöyle fazlasını da keselim. Bunu bakın şuraya, şimdi şu başladığımız yer vardı ya, şurası bakın, sık iğnelerin olduğu yer. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Birinci trabzanın arkasından aldım. Bu bağcığı istediğiniz şekilde ilerletebilirsiniz. Şöyle bakın. Şimdi öbür tarafından da aynı geçireceğim. Burayı da ve böyle bakın, şu yukarıya doğru geçirerek devam edeceğim. Düğmedense bunu yapmak daha mantıklı geldi bana. Şöyle 3 tane yapacağım. Şu şekilde. Bakın. Bunu buradan aldım. Bakın. Bunu da buradan aldım. Bir üsttekinden uçlarını çıkarttım. Şöyle. Ve şimdi eşitleyelim. Evet bakın, böyle bir bağcık yaptım. Şöyle de göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde size bu güzelliği anlatmaya çalıştım. Siz de aynı güzellikte yapın diye şöyle göstereyim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak videolarıma destek çıkarak benimle birlikte örmeye devam edebilirsiniz. Böyle cicişleri örmeye devam edelim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.